Yıl 2013. Meksika, Campeche ormanları. Bir uçak ağaçların üzerinden sessizce geçiyordu. Amaç basit, ormanın karbon miktarını ölçmek. Sıradan bir çevre projesi. Ama uçak farkında olmadan bambaşka bir şeyi kayıt altına almıştı. 10 yıl sonra bir doktora öğrencisi internette araştırma yaparken Google aramasının tam 16. sayfasında ilginç bir veriyle karşılaştı. Kimse daha önceden bu veriye bakmamıştı. Onu sorgulamamıştı. Fakat öğrenci dosyayı indirdi, detaylıca analiz etti ve ekranında yavaş yavaş bir şey belirmeye başlamıştı bile. Önce garip çizgiler, sonra düzenli hatlar, sonra bir yükselti, kilometrelerce uzanan yürüyüş yolları. Öğrenci duraksadı ve şöyle düşündü: bu doğal bir arazi olamaz. Ormanın altında yüzyıllardır kimsenin bilmediği bir şey bulunmayı beklemişti. Hiçbir arkeolog daha önce onu görememişti. Hiçbir haritada işaretlenmemişti. Hiçbir uydu görüntüsü yakalayamamıştı. Ve o yer günümüzde araçların geçtiği bir yolun sadece 15 dakika kadar uzaklığındaydı. Çoğu kişi Maya uygarlığının birkaç şehirden oluştuğunu düşünür. Buralara dair ise bilinenler kusursuz dev piramitler, taş tapınaklar, güneşi takip eden efsanevi takvimler ve ormanın içinden yükselen gizemli birkaç şehir. Ama Maya dünyasının içinde bunlardan çok daha fazlası vardı. Meksika'nın Campeche eyaletini kaplayan sık ormanlara dışarıdan baktığınızda sadece uçsuz bucaksız yeşil denizi görürsünüz. Ağaçlar, sarmaşıklar, bataklıklar, geçilmesi neredeyse imkansız olan bir bitki örtüsü. Ama bu yeşil örtünün altında bir zamanlar bambaşka bir dünya vardı. Maya şehirleri sadece taş piramitlerden ibaret değildi. Yollar vardı, meydanlar vardı, tapınaklar ve tören alanlarıyla dizayn edilen büyük bir düzen oturtulmuştu. Fakat orman zamanla bu düzeni kendi gölgesine kattı. Bir şeyi kaybolmaya yüz tutarken önce onu insanlar terk eder. Sonra oraya giden yollar yok olur. Ardından taşların arasından doğa hakimiyeti eline almaya başlar ve ağaç kökleri duvarları yarıp geçer. Birkaç yüzyıl sonra ise dışarıdan bakıldığında ormandaki o koca şehrin sadece hayaleti görünür. Campeche yıllarca arkeolojide boş bölge olarak sayıldı. Uzmanlar buraya özel bir terim bile yaratmıştı: arkeolojik boş nokta. Çünkü Kuzey Yukatan'daki Chichén Itzá gibi büyük şehirlerin varlığı bilinir, görünür ve ulaşılabilirdi. Güneydeki Maya merkezleri ise hieroglif ve kurban sunaklarıyla meşhurdu. Ama Campeche bu iki bölge arasında kalmış, pek de araştırılmamış bir bölgeydi. Gerçekten burası boş muydu? Yoksa bizler sadece bakmaktan aciz mi kalmıştık? Tulane Üniversitesi'nde doktora yapan Luca Old Thomas, Campeche bölgesindeki Maya yerleşimlerini araştırıyordu. Araştırması sırasında Google aramasının tam 16. sayfasında bir şeyle karşılaştı. 2013 yılında bir Meksika Çevre Kuruluşu'nun yaptırdığı hava taraması. Bu tarama arkeoloji için değil, ormandaki karbon miktarını ölçmek için yapılmıştı. Amaç tamamen ekolojikti. Kimse hadi Maya şehri arayalım diye yola çıkmamıştı. Ama doğa için toplanan bu veri tarihte bir kapı daha aralamıştı. Tarihi veri zaten yıllarca orada uykuda beklemişti. Ama o veriyi anlamak ve keşfi gün yüzüne çıkarmak ise 10 yıldan fazla sürmüştü. Hikayenin en güzel tarafı ise tam da burada. Bazen büyük keşif yeni bir şey bulmak değil, eski bir şeye farklı bir yönden bakmaktır. Luke bu veriyi indirdi, arkeolojik analiz yöntemlerini uyguladı ve ekranında gördükleri ise onu şok etmeye başlamıştı. Önce tek tük yükseltiler belirmişti. Meydanlara benzeyen boşluklar, piramit formunda yapılar, iki büyük merkez. Ekrana baktığında dev bir şehir yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı bile. İlginç olan ise bu şehir, bölgede tek olan ana yola sadece 15 dakika yürüme mesafesindeydi. Araçlar o yolu yıllardır kullanıyordu. Yerel halk ise harabelerin arasında tarım yapıyordu. Ama kimse ne olup bittiğini bilmiyordu. Araştırmanın ortağı Tulane Üniversitesi antropoloji profesörü Marcelo Canuto şöyle dedi: hükümet bilmiyordu, bilim dünyası da bilmiyordu. Aslında şu anlama geliyor: hayır, daha her şeyi bulmadık. Ve evet, keşfedilecek daha çok şey var. Her şeyden önce bu keşfin arkasındaki teknolojiyi anlamamız gerekiyor. LIDAR, yani ışık algılama ve menzilleme teknolojisi. Aslında oldukça basit bir mantığa sahip. Bir uçağın altına lazer sistemi takıyorsun. Bu sistem saniyede binlerce kez ateşleniyor. Her lazer darbesi zemine çarpıp geri dönüyor. Bu gidiş dönüş süresi ölçülüyor ve oluşan tüm bu veriden zeminin 3 boyutlu bir haritası çıkarılıyor. Ağaçları yok olmuş gibi düşünün ve bilgisayar ekranında ise sadece toprağın şekli kalıyor. Sıradan bir fotoğraf makinesinin çektiği fotoğraf ya da uydu görüntüsü ormanın altını göremez. Sadece ağaçların tepelerini görür. Ama LIDAR'ın oluşturduğu ışınların bir kısmı yaprak aralarından geçerek düz zemine ulaşır. Ormanın altında ne olduğunu sanki ağaçlar birden yok olmuş gibi görebilirsiniz. Bu teknoloji son 10 yılda Orta Amerika arkeolojisini tamamen değiştirdi. Guatemala'da yapılan büyük LIDAR taraması 60 binden fazla Maya yapısını tek seferde gün yüzüne çıkardı. Araştırmacılar onlarca yıl sürecek keşifleri bu teknolojiyle sadece birkaç günde gerçekleştirdi. Ama LIDAR teknolojisini kullanmak oldukça maliyetlidir. Bir tarama projesi milyonlarca dolara mal olabilir. Aynı zamanda küçük bir araştırma ekibinin böyle bir bütçe bulması çok zordur. İşte Luke'un fark ettiği şey tam da buydu. Bu taramalardan bazıları başka amaçlar için zaten hazırda bekliyordu. Ve o veriler de herkese açıktı. Araştırmacılar bu kente yakındaki bir lagünün adını verdiler.
Onlara göre ise bu şehir M.Ö. 150'de kurulmuştu. Yani 2000 yılı aşkın bir geçmişe sahip. En parlak dönemini M.Ö. 750 ile 850 yıllar arasında yaşamıştı. O tarihlerde tahminen 50 bin kadar kişi burada yaşıyordu. Peki bu şehirde yaşam nasıldı? İnsanlar sabah meydanlardan geçiyor. Bazıları tapınakların basamaklarına çıkıyor. Top sahasında sadece spor değil, ritüel bir anlam taşıyan karşılaşmalar yapılıyor. Maya kültüründe bu oyun hayat ve ölüm arasındaki sınırın canlandırılmasıydı. İnsanlar suyun ne zaman geleceğini, nerede tutulacağını, kuraklıkta nasıl kullanılacağını hesaplıyordu. Çünkü hayatta kalmak için sadece ev yapmak yeterli olmuyordu. Suyu tanımak, bilmek gerekiyordu. Mevsimleri, toprağı, ormanı, gökyüzünü anlamak gerekiyordu. Burada aileler vardı, çocuklar vardı, törenler, pazarlar, yöneticiler, işçiler, rahipler, çiftçiler vardı. Günümüzde bu insanların isimlerini ve yüzlerini bilmiyoruz ama bıraktıkları izler biz buradaydık demeye devam ediyor. Araştırma ekibinin tespit ettiği yapılar şunlardı. İki büyük anıtsal merkez, ikisi de kapalı meydanlar ve tapınak piramitleriyle çevrili. Bu iki merkezi birbirine bağlayan geniş bir yol, ayrıca bir top oyunu sahası, bir amfiteyatro, bir baraj sistemi ve su havzası mevcuttu. E grubu olarak bilinen yapı kompleksi, Mayaların astronomi ve ritüel için kullandığı özel bir mimari düzenlemeye sahip. Genellikle burası en eski yerleşim yerleriyle ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar Valeriano'nun yapı yoğunluğunun Calakmul'dan sonra Latin Amerika'nın en kalabalık ikinci Maya kenti olduğunu söylüyor. Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise lider teknolojisinin bize birçok şeyi gösterebildiği fakat her şeyi söylemediğidir. Bir yükseltinin tapınak mı, ev mi ya da teras mı olduğunu anlamak için sahaya gitmek gerekir. Toprağı incelemek ve kalıntı bulmak gereklidir. Milattan sonra 800 ile 1000 yıllar arasında Valeriana tıpkı diğer yüzlerce Maya kenti gibi terk edildi. Peki neden? Net bir cevap yok. Belki hiçbir zaman olmayacak. Ama bir şehir genelde bir gecede kaybolmaz. Önce kalabalık yavaşça azalarak nüfus seyrek bir hal alır. Sonra törenler sönükleşir. Sonra meydanlar boşalmaya, şehre giden ormandaki o tarihi antik yolları ağaçlar örtmeye başlar. Geriye ise sadece taşlar kalır. Ve en sonunda orman gelir, hakimiyeti tamamen eline alır. Araştırmacılar burayla ilgili birkaç olasılıktan bahsediyor. Birincisi iklim. Mağara çökeltilerindeki kimyasal veriler milattan sonra 800 ile 930 yılları arasında Mezoamerika'nın ciddi biçimde su kıtlığına girdiğini gösteriyor. Bazı araştırmacılar Mayaların bu dönemde 200 yıl gibi uzun bir süre boyunca kesintisiz bir kuraklıkla boğuştuğundan söz ediyor. İkincisi nüfus yoğunluğu. Valeriana tam da o dönemde en yoğun nüfusuna ulaşmıştı. 30 bin ila 50 bin kişi aynı topraktan geçinmeye çalışıyordu. Tarımsal üretim yetersiz kalmaya başlamış olabilirdi. Üçüncüsü ise siyasi çöküş. Maya uygarlığı birbiriyle rekabet eden şehir devletlerinden oluşuyordu. Güneydeki büyük merkezlerin zayıflaması domino etkisi yaratmış olabilirdi. Belki kuraklık vurdu, belki siyasi otorite değişti, belki ticaret yolları önemini kaybetti. Ama Maya uygarlığındaki şehirlerin başına gelen olaylar genelde hep aynıydı. Tapınakların basamaklarını ağaç kökleri sarmıştı. Meydanların üstünü ise otlar bürümüştü. Yollar kaybolmuştu. Ve Valeriana yüzlerce yıl boyunca ormanın altında uykuya dalmıştı. Ta ki bir araştırmacı eski bir veriyi tekrar yoklayana kadar. Luke'un keşfettiği şey sadece Valeriana değildi. O 17 kilometre karelik alanda araştırma ekibi toplam 6500'den fazla yapı tespit etmişti. Büyüklü küçüklü farklı boyutlarda birçok yerleşim. Boş bölge olarak adlandırılan yerin aslında ne kadar dolu olduğunu gösteren bir tabloydu bu. Son yıllardaki lidar çalışmaları Maya dünyası için çizilmiş olan resmi kökten değiştirmişti. Ormanların altında sadece birkaç tapınak değil, yollarla, tarım alanlarıyla, su sistemleriyle ve yoğun yerleşimlerle dolu geniş bir dünya ortaya çıkıyor. Maya şehirleri düşündüğümüzden çok daha kalabalık, çok daha karmaşık ve birbirleriyle de oldukça da bağlantılıydı. Tüm bunlar aslında bizi şu soruya götürüyor. Bizler Maya uygarlığını ne kadar biliyoruz? Turistlerin gidip ziyaret ettiği piramitler, kitaplardaki takvimler, filmlerdeki kayıp şehir efsaneleri. Bunlar belki de hikayenin sadece görünen kısmı. Asıl büyük hikaye hala ormanın altında ve şu konuda zaten ayrı bir mesele. Bu veriler 2013'ten beri vardı. Neredeyse 12-13 yılı aşkın süredir bir veri tabanında beklemişti. Çünkü kimse bu veri arkeolojik olarak işe yarar mı diye sormamıştı. Acaba dünyanın başka hangi bölgelerinde orman örtüsünün altında binlerce yıllık şehirler bizi bekliyor olabilir? Amazon'da mı? Güneydoğu Asya'da mı? Afrika'nın tropikal kuşağında mı? Teknoloji tüm bunlar ile başa çıkamaz. Cihazlar size sadece şekilleri gösterir. O şekillerin ne anlama geldiğini ise ancak insan anlar. Bir bilgisayar burada yükselti var der. Bunun bir tapınak mı, ev mi yoksa yol mu olduğunu anlamak için arkeoloğun bilgisi gereklidir. Geçmiş hala insanlarla irtibat içerisinde. Bizler ise sesini günümüzde teknolojinin sağladığı imkan ile bu tarz verilerin içinden duyuyoruz. Lookout Thomas günümüzde hala çalışmalarını devam ettiriyor. Valeriana'ya henüz kürek veya kazma darbesi vurulmadı. Belki hiç kazılmayacak ama lidar verilerinden elde edilen bilgiler bile başlı başına ilgi çekici.
Acaba bu şehrin adı neydi? Orada yaşayan insanlar kendilerini nasıl tanıtıyordu? Kalakmul gibi büyük bir merkezde siyasi bağlantıları var mıydı? Bu kadar yoğun bir nüfus neyle geçinmişti? Kuraklık, savaş ya da siyasi çöküş Valeriana'yı nasıl etkilemişti? Bunları bilmiyoruz. Ama Valeriana'nın o bilgisayar ekranında belirmesini geçmişin bugüne verdiği sessiz bir yanıt olarak kabul edebiliriz. Bugün sadece ağaçlardan oluştuğunu düşündüğümüz bir orman, yarın büyük bir şehrin izlerini bizlere sunabilir. Kimsenin önemsemediği bir dosya, kayıp bir uygarlığın kapısını açabilir. Üstünden geçip gittiğimiz bir yolun yakınında binlerce insanın yaşadığı eski bir dünya sessizce duruyor olabilir. Valeriana bulunmak için ormanın içinden bağırmadı, sadece bekledi. Sessizce ağaçların altında, yolların yakınında, modern dünyanın tam yanı başında. Şimdi geriye tek bir soru kalıyor. Eğer Valeriana bunca yıl gözümüzün önünde saklanabildiyse, acaba Maya ormanlarının altında daha kaç şehir, daha kaç piramit, daha kaç kaybolmuş yaşam hala bizi bekliyor? Videoyu beğendiyseniz abone olup kanala destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.